Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1 yaş ölçülerinde 3 parça bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Dediğim gibi yeleğimizi 3 parça halinde örüyoruz. Önce arka parçasını örüp daha sonra ön parçalarını örüp omuz kısımlarından birleştirdim. Kenar dikişini yapıp cep kısımlarını ördüm. Yeleğimizi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Bir yumaktan biraz fazla da ip kullandım. İpim Kartopu Baby One 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Renk kodu ise K699. 2 tane ilik açıp 2 tane düğme diktim. İsterseniz siz yelek boyunca da düğme dikebilirsiniz. İlik açıp düğmelerini dikebilirsiniz. Hemen ölçülerini veriyorum. Beden genişliği 27 santim. Beden boyu ise 31-32 santim. 1 yaş ölçülerine uyumlu arkadaşlar. Hemen şöyle arkadan görüntüsünü de göstereyim. Arkası da bu şekilde. Çok tatlı, çok sevimli bir yelek oldu arkadaşlar. Ben bu şekilde süslemesini de yaptım. Cep detaylarıyla üzerine çiçekler örüp diktim. Siz dilerseniz cep örmeden de çiçek örüp dikebilirsiniz ama bu şekilde de çok tatlı, görüntü olarak da çok güzel oldu. Örmesi hem çok kolay arkadaşlar hem de çok tatlı bir yelek. Bebeklerin kullanımı için de çok uygun, çok kullanışlı bir model arkadaşlar. Ben çok severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hazırsanız şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişimize 70 ilmek atarak başlayacağız arkadaşlar. Klasik ilmek atma tekniğini kullanacağım. Şöyle ipimi göstereyim. İpim Kartopu Baby One 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Bu rengi tercih ederseniz renk kodu K699. Şöyle ilmeklerimizi atalım. 3,5 numaralı şişimize 70 ilmek atarak başlıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. 2 3 4 5 6 7. Şimdi bu şekilde şişimize ilmeklerimizi atıp gelelim. Toplamda 70 tane ilmek atmamız gerekiyor. İlmeklerimi atıp geliyorum. 3,5 numaralı şişime 70 ilmeğimi attım. Şimdi bir ters bir düz olarak 2 sıra öreceğim. Daha sonra 4 sıra haroşa öreceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda da sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başındaki ilmeği ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi ters olarak ördükten sonra bir ilmek düz. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. En son bir ilmek ters ördüm. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Şimdi bir sırada bu sırada örüp daha sonra haroşa örmeye geçeceğim. Sıra başındaki ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğime bakıyorum, düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arka yüzde artık haroşa olarak örmeye geçelim.
Dediğim gibi sıra sonundaki ilmeği örmeden alacağız. Sıra başında ters olarak öreceğiz. Yeleğimiz boyunca bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Yine sondaki ilmeği örmeden alıp diğer yüze geçiyoruz. Şimdi iki sıra bir ters bir düz olarak örmüş olduk. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi 4 sıra haroşa öreceğim. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sizler düz örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak örelim. Toplamda 4 haroşa sırası örmemiz gerekiyor. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz ki kenarlarımız tırtıklı olsun. Daha sonra o tırtıklı kısımlardan dikiş izi belli olmadan dikeceğiz. O yüzden kenar kısımlarını ben bu şekilde örüyorum. Yani sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyorum. Bu şekilde 4 haroşa sırası örüp gelelim. Yeleğimizin lastik kısmını tamamlamış olalım. Yeleğimizin arka bedeninin lastik kısmını tamamlamış oldum. 4 haroşa sırası demiştim fakat lastik kısmı için 3 haroşa sırası bizim için yeterli. Eğer şu kısmı örmediyseniz 4 haroşa sırası da örebilirsiniz. Yani bu kısmı bir ters bir düz olarak değil de hepsini haroşa olarak örerseniz 4 sıra örebilirsiniz. Bir ters bir düz sıradan sonra 3 haroşa sırası bizim için yeterli. Şimdi lastik kısmını ördükten sonra örmeye devam ediyoruz. Kenarlar 7 haroşa olarak devam edecek. Hem sıra başındaki 7 ilmek hem de sıra sonundaki 7 ilmeğimiz haroşa olarak devam edecek. Aradaki ilmekler düz olarak örülecek arkadaşlar. Şimdi sıra başındaki ilk 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2 4 6 7. Daha sonra ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Sondaki 7 ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Yani haroşa olarak devam edecek. Yeleğimiz boyunca sıra başındaki 7 ilmeğimizi ve sıra sonundaki 7 ilmek haroşa olarak devam edecek. Aradaki ilmekler ise düz olarak öreceğiz. Toplamda 70 ilmeğimiz vardı. 7 7 14, yani 56 ilmeği düz olarak öreceğiz. Şimdi arka yüze geçtim. Sıra sonundaki ilmeğimi örmeden şişime taktım. Sıra başında ters olarak örüyorum. İlmeklerimizin tamamını arka yüzde ters olarak örmeye devam edeceğiz. Arka yüzdeki ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim. Arka yüzde sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Sondaki ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Yine sıra başındaki 7 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yedi ilmeğimi ters ördükten sonra sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar, yani arada olan 56 ilmeği düz olarak örüyorum.
Sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 5 6. ilmeği ördüm. 7. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Şöyle arkadaşlar. Kenarda olan 7 ilmek haroşa olarak devam edecek. Ortada olan ilmekler ise düz olarak ön yüzde düz, arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örmeye devam edeceğiz. Kol altına kadar, yani istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördüğümüz yaşa göre kol altına kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi ben kol altına kadar örüp geleceğim. Kaç sıra ördüğümü o zaman söyleyeceğim. Benim ölçülerim 1 yaş. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum. Yeleğimizin arka bedenini istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. İlk haroşa sırasından sayarsak 30 haroşa sıramız oldu. Hemen ölçüsünü de vereyim arkadaşlar. Çünkü elimizin sıkılığına göre değişiklik gösterebiliyor. Sıra sayısı aynı olsa bile. 18 santim olana kadar ördüm. Şimdi artık arada olan ilmekleri bir ters bir düz olarak örmeye başlayacağım. Bu sırada 11 ilmek keseceğim. Kenarlar yine aynısı gibi devam edecek. 7 haroşa olarak devam edecek kenarlar. Aradaki ilmekleri artık bir ters bir düz olarak örmeye başlayacağım. Sadece bu sırada 11 ilmek eksilteceğim. Şimdi 7 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Yedi ilmek ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte örerek burada bir ilmek kesmiş oluyorum. Kesmiş olduğum ilmeği ise ters ilmeğime denk getiriyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp, yani 3 ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Ters ördüğüm ilmeği kesmiş olduğum ilmeğime denk getiriyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Ters ilmeğimi örerken 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 3 ilmek örüp bir ilmek kesiyoruz. 1 2 3 4. ilmeğimizi örerken 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Tekrar 1 2 3 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. 3 ilmek ördüm. 4. ilmeği örerken 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Tekrar 1 2 3 2 ilmeği ters örerek kestim. 1 2 3 ilmek ördükten sonra 4. ilmeğimi örerken 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Ters örerken 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 1 2 3 4. ilmeğimi ters örerken orada bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek kestikten sonra bir düz, bir ters, bir düz örüp 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyoruz. Şimdi kestiğim ilmeklerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmek kesmiş oldum. Haroşalarımızdan sonra bir ilmek
düz örmüştüm. Burada da haroşalardan önce bir ilmek düz ilmeğimi denk getirmiş oldum arkadaşlar. O şekilde örerseniz daha iyi olur. Şimdi sıra sonundaki 7 ilmeğimizi örüyorum. Yine sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kenarda olan 7 ilmek haroşalarımızı yine haroşa olarak örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz olarak bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. 2, 4, 6, bir ilmek daha örüyorum, 7. Şimdi sırada ters ilmeğim var. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Yani arada olan ilmeklere artık herhangi bir kesim yapmadan bir ters bir düz olarak öreceğiz. Toplamda 12 sıra olana kadar örelim arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak 12 sıra örüp gelelim. Arka parçamızı kesim yaptıktan sonra 12 sıra bir ters bir düz olarak ördük. 70 ilmekle başlamıştık. 11 ilmek şu kısımda kesince 59 ilmeğimiz kaldı. 59 ilmekle 12 sıra ördük. Şimdi yine 59 ilmeğimizle haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Ön yüzdeyim. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. 16-17 sıra haroşa olana kadar örelim. Biliyorsunuz ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak örüyorum. Sizler her iki yönde de düz olarak örüyorsanız o şekilde de örün, sıkıntı olmaz. Ben her iki yönde haroşamı tersten örüyorum. Hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak öreceğim. İlk haroşa çizgimiz oluşuyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi haroşa olarak örmeye devam edelim. Daha sonra yakasını kesip bırakacağız. Ön parçalara geçeceğiz. Şimdi ben haroşa olarak ilerleyip geliyorum. Bir ters bir düz ördükten sonra 20 haroşa sırası olarak ördüm arkadaşlar. 20. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde keseceğim. Şişimizde 59 ilmeğimiz var. Omuz için 17 ilmek örelim. 1 2 3 17 ilmeğimi omuz için ördüm. Şimdi sıra sonunda 17 ilmek kalana kadar arada olan ilmekleri yakası için keseceğim. 25 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1 2 3 4 17 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. Yakası için 25 ilmeğimi kestikten sonra kalan 17 ilmeği yine haroşa olarak örüyorum. Arka parçamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bu parçayı bu şekilde şişte bırakacağım. Başka şişim var arkadaşlar. Sizin de başka şişiniz varsa şişte bırakın ya da omuzda olan ilmekleri ilmek tutucuya geçirebilirsiniz. Şimdi ön parçamız için ilmeklerimizi atalım. Bu şekilde parçamızı kenarda bekletip ön parçaları öreceğim. Ön parçamız için 3,5 numaralı şişimize 39 ilmek atarak başlıyoruz. Önce sağ ön parçamı
öreceğim. Sonra da sol taraf öreceğim arkadaşlar. Şimdi 39 ilmeği yine klasik ilmek atma tekniğiyle ilmeklerimi attım. 2 sıra aynı arka bedende olduğu gibi 2 sıra bir ters bir düz olarak örüyorum. Şimdi burada ilk ilmeği ters olarak örelim. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim. En son bir ilmek ters ördükten sonra sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bir sıra daha bir ters bir düz olarak öreceğim. Sıra sonunda ördüğüm ilmeği sıra başında örmeden aldım. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Yani bir ters bir düz olarak yine sıramızı örüp tamamlayalım. Daha sonra 3 sıra haroşa örmeye geçeceğim. En son bir ilmek düz ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bir sıra arka yüzde, bir sırada ön yüzde bir ters bir düz olarak örmüş olduk. Şimdi tekrar arka yüze geçiyorum. Haroşa olarak öreceğiz 3 sıra. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Şöyle arkadaşlar, sondaki ilmeği örmeden alalım. Artık kenarların tırtıklı olmasını istediğim için sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Bakın arkadaşlar, kenarların tırtıklı olması için sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Daha sonra o tırtıklı kısımlardan dikerek birleştiriyoruz. Dikiş izimiz olmuyor. O yüzden örerken de tırtıklı olarak örmek istiyorum. Şimdi ben dediğim gibi her iki yönde de haroşayı tersten örüyorum. Hem ön yüzde hem arka yüzde ters olarak 3 haroşa sırası olana kadar örelim. Sondaki ilmeği örmeden şişimizi takıp sıra başında ters olarak örelim ki kenarlarımız tırtıklı olsun. Dikerken de dikiş izi olmasın. Muntazam bir görüntü elde etmek için ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz sizler de benim gibi ya da bildiğiniz teknikleri de kullanabilirsiniz. Şöyle sondaki ilmeği örmeden alıyorum. Sıra başında ters olarak örüyorum. Yine ön yüzde de ters olarak örmeye devam ediyorum. 3 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. 3 haroşa sırası olana kadar ördüm. Sıra sonunda örerek geldim. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçtim. Şimdi kenarlarımız yine 7 ilmek haroşadan oluşuyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşa ördükten sonra sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam ediyoruz. Yine arka bedende olduğu gibi şöyle göstereyim hemen. Her iki tarafta 7 ilmek haroşa devam edecek. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıp 1 2 3 4 5 6 sondaki ilmeği örmeden şişime takıp diğer yüze geçiyorum.
Arka yüzde haroşalarımı ben her iki yönde de tersten ördüğüm için arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzü ters örerek tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Şimdi kenarlarımız 7 haroşa olarak, ortada olan ilmeklerde düz olarak ilk haroşa sırasından sayarsak 30 haroşa sırası olana kadar örelim arkadaşlar. Arka bedende 30 bir ters bir düz kısmına kadar 30 haroşa sırası örmüştük ilk sıradan. Sizler de arka bedeni kaç sıra ördüyseniz bir ters bir düz kısmına kadar o kadar örelim. Eğer sizler daha büyük yaptıysanız yine ön bedeni de aynı sıra sayısında yapmanız gerekiyor. Şimdi ben 30 sıra örmüştüm. 30 haroşa sırası olana kadar örüp geliyorum. Sağ ön parçamı ilk haroşa sırasından sayarsak 30 haroşa sırası olana kadar ördüm. Arka bedenimizde olduğu gibi. Şimdi bir ters bir düz olarak öreceğim. Fakat yine kesimlerimiz olacak aralarda. Haroşa ilmeklerimizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Burada bir ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ters ilmeğime denk gelecek şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İkinci ilmeğimizi kesmiş olduk. Tekrar 1 2 3 bir ters bir düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimden sonra ters ilmeğime denk gelecek şekilde 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Üçüncü ilmeğimi de kesmiş oldum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Dördüncü ilmeğimi kesmiş oldum. Tekrardan bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ördüm. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Yine 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Toplamda 1 2 3 4 5 ilmek kestim. Buradaki ilmeğimin düz olması için arkadaşlar bir düz bir ters örersem haroşalardan sonra ters ilmeğim denk gelecek. Düz ilmeğimin denk gelmesi için şu şekilde 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Burada da yine bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Toplamda 6 ilmek kesmiş oluyoruz. Yani kestikten sonra 2 ilmeğim kalıyor. 2 düz ilmeğimi de ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Burada da bir ilmek eksiltmiş oldum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yine 12 sıra öreceğiz arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi 12 sıra bir ters bir düz olarak öreceğiz. Kenarlarımız haroşa olarak devam edecek. 7 ilmek haroşamız devam edecek. Yedi ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra sıradaki ters ilmeğimi ters, düzü düz olarak, ters gördüğüm ilmekleri ters, düz gördüğüm ilmekleri düz. Yani bir ters bir düz olarak 12 sıra olana kadar örüp gelelim. Ön parçamızı 12 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Burada 6 ilmek eksilttim. Toplamda 39 ilmekle başlamıştık. 6 ilmek kesince 33 ilmeğim kaldı. Bir ters bir düz olarak ördükten sonra da 5 haroşa sırası ördüm. 5. haroşa sırasını ön yüzde örerek geldim. Şimdi arka yüzde yakası için 15 ilmek keseceğim.
Kesimlerimi şu şekilde yapıyorum. Yine sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 15 ilmek keseceğim. 18 ilmeğim kalacak arkadaşlar. 18 ilmekle de arka bedenimizi omuz kısmına kadar kaç sıra ördüysek ön bedeni de yine aynı şekilde o sırada örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hangi bedene uygun yapıyorsanız sıra sayısını da ona göre örmeniz gerekiyor. Şimdi ben ilmeklerimi düz örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 18 ilmeğim kalacak arkadaşlar. Burada 15 ilmek kesmem gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Buradaki ilmeği de kesiyorum. Şimdi şişimde 18 ilmeğim kaldı. İpimi öne aldım. İlmekleri ters olarak örüyorum. Haroşayı her iki yönde tersten örüyorum. Hem ön yüzde hem arka yüzde haroşamızı ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği yine örmeden şişime taktım. Kenarlarımın tırtıklı olmasını istediğim için. Bu kenarda da yine aynı şekilde sondaki ilmeği örmeden şişimize takıp diğer yüzde sıra başında ters olarak öreceğiz. 18 ilmeğimizle omuz kısmına kadar örüp gelelim. Sağ ön parçamızı omuz kısmına kadar örüp ilmek tutucuya geçirdim. 20 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. Bir ters bir düz lastik kısmından sonra 20 haroşa sırası ördüm. Arkada da yine 20 haroşa sırası örmüştük arka bedende. Şimdi bu bizim sağ parçamızdı. Şimdi sol parçamızı örelim. Sol parçamızda aynı sağ parçamız gibi örüyoruz. Ben örüp hazırladım. Yine 39 ilmekle başladım. 2 sıra bir ters bir düz ördüm. Daha sonra 3 haroşa sırası ördükten sonra kenardaki 7'şer ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Ortada kalan kısmı düz olarak örüyoruz. Haroşalardan sayarsak 30 haroşa sırası oldu. Diğer parçalarda olduğu gibi sizler daha büyük ya da daha küçük yaptıysanız o sıralarda örmeniz gerekiyor. Sol parçamızı da bu şekilde 30 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi burada yine 6 ilmek eksiltme yapacağım. Şöyle göstereyim. Tam şu sıradayız arkadaşlar. Bir ters bir düz örerken 6 ilmek kesmiş olacağız. Hem de bu sırada ilik açacağım. Şimdi bu sırada hemen iliğimizi açalım. 1 2 2 ilmek ördükten sonra 3. ve 4. ilmeği birlikte ters örerek keselim. Hemen alttaki ipi şöyle şişime geçiriyorum. Bu ilmeği de ters olarak örüyorum. Bir ilmek kesmiş, bir ilmek artırmış oldum. Burada iliğimi açmış oldum. Şimdi 3 ilmek ters örüyorum. 7 haroşa ilmeğimizi üzerine ilk iliğimizi açtık. Şimdi hemen bir ters bir düz olarak öreceğiz. Ters ilmeğimizi örerken kesimlerimize başlıyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlk ilmeği burada kesmiş oldum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz ördüm. Hemen ters ilmeğime denk gelecek şekilde 2 ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek daha kesmiş oldum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp ters ilmeğime denk gelecek şekilde 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüp 2 ilmeği birlikte
ters örerek kestim. 1 2 3 4 ilmek kesmiş oldum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra şurada da bir ilmek keselim arkadaşlar. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Yani şu haroşalardan sonra bir ilmek düz örüyorum. Burada da haroşalardan önce bir ilmeği düz olarak örmüş oluyorum. Düzgün bir görüntü elde etmek için. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek eksiltmiş olduk. Kenar haroşalarımı haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sondaki ilmeği örmeden aldım. Şimdi arka yüze geçtim. Yine 7 ilmek haroşa olarak örüyorum. Bakıyorum sıra ters ilmeğimde. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz, ters ilmeği ters, düz ilmeği düz olarak bir ters bir düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Haroşa ilmeklerimizi yine haroşa olarak örelim. Diğer parçada olduğu gibi 12 sıra örmemiz gerekiyor. Şu şekilde bir ters bir düz olarak 12 sıraya tamamlayıp gelelim. Sol parçamızı 12 sıra bir ters bir düz olarak ördüm. Daha sonra 2 haroşa sırası ördüm. İlk ilikten sonra 2 4 6 8 haroşa sırası örmüş oldum. Şimdi burada ikinci iliğimizi açıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Alttaki ipi şişime geçiriyorum. Onu da ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. İkinci iliğimizi pat kısmında açmış oldum. Şimdi yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 5 haroşa sırasını tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 3. haroşa sırasını örüyorum. 5 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Yine burada yakası için kesim yapacağız. Bir ters bir düz ördükten sonra 1 2 3 4 5 sıra örmüş olduk. Şimdi 5 ilmek 15 ilmek arkadaşlar kesiyoruz. Kesimlerimi bu parçada şu şekilde yapıyorum. Sol parçada farklı yapıyoruz. Sağ parçada olduğu gibi değil. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği şişime taktım. Tekrar 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. İlmeği şişime taktım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Toplamda 18 ilmeğimiz kalana kadar keselim. Her iki tarafın görüntüsünün aynı olması için bu şekilde kesim yapıyorum. Sağ ve sol parçada kesimler farklı arkadaşlar. 18 ilmeğimiz kalana kadar keselim. Yakası için ilmeklerimi kestim. 15 ilmek kestim. Kalan 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Kenarlarımın tırtıklı olması için de sondaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Yine omuz kısmına kadar bu parçamızı da haroşa olarak örelim. Kalan 18 ilmeğimizle omuz kısmına kadar 20 sıra öreceğim ben. Dediğim gibi sizler daha büyük yaptıysanız daha fazla örebilirsiniz. Daha küçük ördüyseniz de daha az sıra sayısını az olarak örebilirsiniz. Ben 20 haroşa sırasına tamamlayıp geliyorum. Arka parçamızla birleştirmesine geçeceğim.
Sol parçamızı 20 sıra olana kadar ördüm. 20. sırayı ön yüzde ördüm. Şimdi arka parçamızın da ters yüzünü bu şekilde masanın üzerine koyup sol parçamızı üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra sol parçamızı şu şekilde çeviriyorum. Şişlerimin yönünün her ikisi de aynı tarafa bakıyor arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Burada daha önce keserek ipimi uzun bırakmıştım. Tığ yardımıyla omuz kısmından birleştireceğim. Şöyle bir ilmek ön bedenimden alıyorum. Bir ilmek arka bedenden alıp ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alıp hepsini birlikte örüyorum. Ters yüzdeyiz arkadaşlar örerken. Ön parçayı çevirdiğim için ters yüze geçtim. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alıp omuz kısımlarımızı bu şekilde birleştiriyorum. Şişlerimizin yönünün her iki tarafa bakmasına dikkat edelim. Daha sonra bu şekilde her iki parçadan da ilmeklerimizi tek tek alıp omuz kısmını birleştiriyoruz. Şimdi ben bütün ilmeklerimi birleştirip geliyorum. Bu şekilde düzgün bir teknik kullanarak omuzumuzu birleştirmiş olduk. Buradaki ipleri kesip daha sonra gizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi diğer omzumuzun birleştirmesine geçelim. Sağ parçamızda yine 20 sıra örmüştük. 20. sırayı ön yüzde ördüm. İpimi uzun bıraktım yakasını örmek için. Bu şişimde yine sol tarafa bakıyor arkadaşlar. Her iki şiş de aynı yöne bakması gerekiyor. Ön parçamı arkaya çevirdim. Şöyle hemen iki şişim de birbirine bakacak şekilde denk getiriyorum. Daha sonra yine diğer omuz kısmını birleştirdiğimiz gibi tığ yardımıyla birleştiriyoruz. Bir ilmek ön bedenden, bir ilmek arka bedenden alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arka bedenden. Tığ yardımıyla bu şekilde örerek birleştiriyoruz. Bildiğiniz başka birleştirme teknikleri varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. İğne ile daha sonra zor oluyor arkadaşlar. Tekrar dikmek uğraştırıyor. O yüzden ben omuz kısımlarını bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi yine bütün ilmeklerimizi birleştirip gelelim. Kenar dikişini nasıl yapıyorum onu göstereyim. Omuz kısımlarını birleştirdikten sonra kenar dikişini de şöyle yapıyorum. Örerken kenarları tırtıklı olarak örmüştük. Tırtıklı kısımlara karşılıklı denk gelecek şekilde batıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde dikersek düzgün bir dikiş tekniğini kullanmış oluyoruz. Muntazam bir dikiş tekniği elde etmiş oluyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde kenarları birleştirelim. Düğmelerini dikip gelelim. Kenar dikişlerini tamamladım. Düğmelerimi diktim arkadaşlar. Şöyle önlere ben küçük bir cep çalışması yaptım. 16 ilmekle başlıyoruz cep kısmına. Hemen arka yüzde ters olarak örmeye başlıyoruz. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak 15 sıra örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kenarları nasıl yapıyorum göstereyim.
Sıra sonundaki ilmeği bu defa düz olarak örüyorum. Sıra başında örmeden alıyorum. 16 ilmekle ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 15 sıra öreceğiz. Sondaki ilmeği şöyle düz olarak örüp diğer yüze geçince örmeden alıyorum. Ön yüzdeyim. Şimdi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 15 sıradan sonra şu şekilde 2 sıra haroşa öreceğim. Şimdi 15 sıraya tamamlayıp gelelim. 15 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi 2 haroşa sırası öreceğiz arkadaşlar. Yine ben haroşamı her iki yönde tersten örüyorum. Şimdi 2 haroşa sırası örelim. İkinci haroşa sırasını ön yüzde örüp arka yüzde kesim yapacağız. 2 haroşa sırasına tamamlayıp geliyorum. İkinci haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüzde ilmeklerimizi keselim. Şöyle 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime takıyorum. 2 ilmeği ters örerek kesip ilmeği şişime takıyorum. Kesimlerimi bu şekilde yapıyorum. Bütün ilmeklerimizi keselim. Daha sonra çiçek yapımını göstereceğim. Şimdi ilmeklerimi kesip geliyorum. Cebi tamamlayıp ipimi de biraz uzun bırakarak kestim. Daha sonra yeleğimize şu şekilde dikmek için arkadaşlar. Şimdi hemen çiçek yapımını göstermeye geçiyorum. Çiçek yapımı için şöyle çiçeği yakından göstereyim arkadaşlar. Mutlaka aramızda bilenler vardır. Ben bilmeyenler için gösteriyorum örülüşünü. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle ortada olan parmağımı bu şekilde çapraz bir şekilde doluyorum. Hemen şöyle bir zincir çekiyorum. Daha sonra parmağımdan çıkarıyorum. Yapmış olduğumuz halkanın içerisine dolduracağız. Zincirimi çektikten sonra 2 zincir çekiyorum. Dolama yaptım. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip halkamın içine batıp sıkıştırıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 2 doladım. 1 2 3 bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çekip halkamızın içine batıp sıkıştırıyoruz. 2 tane yaprak yapmış olduk. Halkamızı biraz ipimizi çekerek sıkıştırıyoruz. 1 2 zincir çektim, doladım. Bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çekip halkamın içine batıp sıkıştırıyorum. Yapraklarımızı bu şekilde yapıyoruz. Toplamda 5 tane yaprak yapıyorum. Şöyle sıkıştıralım. Son yaprağımı yapacağım. 2 zincir çektim. Bir trabzan. 2 zincir çekip batıyorum. Bir zincir çekerek burada sıkıştırıp kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra bu ipleri arkadan tığ yardımıyla gizleyelim. Çiçeğimizi bu şekilde yapıp cebimize dikeceğiz. Bir tane de beyaz yapıp çiçekleri cep kısmına ördüğümüz cep kısmına dikip gelelim. Yaprak yapımını göstereyim. Örmüş olduğumuz çiçekleri cep kısmının üzerine diktim. Beyaz çiçeğimi beyaz iple, pembe çiçeğimi de pembe iple diktim arkadaşlar. Şimdi
Hemen yaprak yapımına geçiyorum. Şöyle yeşil rengimi iğneye geçirdikten sonra şu şekilde ipimi yaprak görünümü verip tekrar batıp şu şekilde çıkıp ipimi çekiyorum. Böyle bir yaprak görünümü elde etmiş oluyoruz. Tekrar arkaya geçiyorum. Hemen bir yaprak daha yapalım. Yine herhangi bir yere batıyorum. Yine ipimizde şöyle yaprak görünümü verip hemen arkaya geçiyorum. Arkadan tekrar ön yüze çıkıyorum. Bu şekilde yaprak görünümü elde etmiş oluyoruz. Arkaya geçiyorum. Şimdi aynı şekilde şu beyaz kısmını yine buralarına da bu şekilde yaprak görünümü verelim arkadaşlar. Yaprakları yaptıktan sonra uzun bırakmış olduğumuz iple yeleğimizin bu kısmına karşılıklı denk gelecek şekilde düzgün bir şekilde bu iple dikip birleştirelim. Yeleğimizi tamamlamış olalım. Bu cebi de dikip yeleğimi tamamladım. Gerçekten çok tatlı, çok sevimli, çok da şık bir yelek oldu. Hem de çok kullanışlı arkadaşlar. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkadan görüntüsü de böyle. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.